Kada Film Akademi'nin sportif ve vücuduna büyük önem veren çılgın takipçileri, yepyeni bir videoya daha hoş geldin. Bu videoda bilmiyorum takım tutuyor musun ama malum eğer bu videoyu güncel izliyorsan ligler başladı ve yerelinden büyüğüne bütün takımlar böyle son dönemde moda oldu ve forma tanıtım reklamlarını yayınladılar. Ben de kendi sayfamda çok sevdiğim bir bölüm var. Bunu yaparken gerçekten severek yapıyorum ve hem Türkiye'de hem dünyada galiba böyle bir konsept yok. Tek belli bir alanda çekilmiş reklamları, klipleri ya da herhangi bir video çalışmasını incelemeyi çok seviyorum. Benim de aklıma birkaç örneğini izleyince forma reklamlarını incelemek geldi. Hem teknik olarak incelemeyi seviyorum, hem benim hem sizin için böyle yaratıcı şeyler sunuyor. Hem piyasadan neler dönüyor güncel olarak onu görmüş oluyoruz. Hem de aslında şöyle yapılır mıydı gibisinden bir şeyler var. Öyle fikir yürütüyoruz, beyin çalıştırıyoruz. Son olarak da eğer gördüğümüz güzel bir efekt varsa acaba bunu nasıl yapmıştır diyerek kendimizi güncel tutuyoruz. Çok fazla bekletmeden hemen reklamlara geçeyim çünkü bayağı bir reklam var. Hemen hemen irili ufaklı bütün takımlar çekmiş bu sezon. İzleyelim bakalım, biraz da tartışalım. Sonra da acaba en iyisi hangisiydi diye böyle bir tartışalım, yorumlarda buluşalım. Şöyle rastgele sıralı dizdim. Böyle özel bir şey yok. İlk Ahmetspor'un forma reklamı var. Ben sesleri kısacağım. Yani telife takılır büyük ihtimal burada bile çünkü telifler var. İlk Ahmetspor'un forma tanıtımını bir inceleyeceğiz. İzleyelim şöyle. Arada ileri geri sardıracağım. Bütün linkleri de aşağı koyacağım. Tıklayıp oradan özellikle kendiniz izleyin. Kendi gözünüzle görün. Çok rahat güzel gösteremiyorum telif sorunundan dolayı. Teknik böyle resimlere odaklanarak yapıyorum. Müzik olarak müzik çok önemli kurgularda. Hozan Vezir Emo şarkısını böyle biraz remixleyip kullanmışlar. O bölgeden olanlar biliyordur büyük ihtimal. Şöyle klasik doğu imgeleri görüyoruz. Köyümüz, hamam mıdır artık, hızmalı bir teyzemiz. Diyarbakır şeyleri başlıyor. Son böyle 4-5 yıldır zaten sürekli şey var. Bütün tanıtımlarda en çok da işte Trabzonspor bunu kullanmıştı. Bir tane çocuk var futbol oynayan. Burada da senaryo olarak oradan başlıyoruz. Çocuklar top oynuyor. Şöyle azıcık müziği de açsam mı ya? Diyarbakır Ongözlü Köprü mü? Diyarbakır'ı bilenler yazsın ya da başka köprü mü? Bu reklamın geneli için konuşuyorum. Genel olarak geçtiğimiz seneki Dünya Kupası'nda Pepsi ile Nike'ın reklamı vardı ya. Genelde çekim olarak, konsept olarak o alınmış belli şu çekimlerden falan. Onu da bir inceleriz, bakarız. Teyzemiz forma getiriyor. Çocuklar bakıyor, el öpüyor. Şurada güzel şey düşündüm. Şurada mesela bu tarz geçişlerde şey olsa süper olurdu. Bak çocuk tuttu madem, burada bir logo var. Güzel bir maskla, match katla. Aynı çekimden diğer sahneye geçiyorsun ya. Tam şu sahneye geçtiğinde şu çocuktasın. Zaten beyaz forma. Oradan açıl. Sahneye geçişi harika olurdu. Burada yapmamışlar. Ben olsam onu yapardım. Diyarbakır Ulu Camii'nin önünde. Şu efekt posterize efekt. Premier'de posterize efekt diye yazınca gelir. Şunlar. Şurası tamamen o bahsettiğim tam burası. Şeyle aynı ama kameranın açısı çok yanlış. Çocuklar sağa sola bakıyor. Büyük ihtimal çocuklara o Ronaldinho'lu reklamı izlettiler. Hani sağa mı gidelim, sola mı gidelim, sokakta kaçışıyorlar. Katar'da yapmışlar diye bir Dünya Kupası. Oradakini yapmaya çalışmışlar anladığım kadarıyla. Şurada da böyle daha iyi bir match cut olabilirdi. Mesela bak çocuk roboşata çekiyor ya. Tam buradan diğerine bağlayacaksın. Hani bu çocuğu düşürme. Kare olarak geri gel. Tam bunu da denk getir ki harika bir match cut olsun. Sonra şunlar zaten profesyonel futbolcularla tesiste çekilmiş. Buralarda zaten stüdyo çekimleri takımın rengine göre. Zaten büyük ihtimal photoshoot da yapıldığı için aynı sırada. Orada da videolar alınmış. Sonra tüm takım, en sonda son dönem kadınlar da artık müşteri olduğu için onlar kullanıyor. En son sisler içine de Ersun Yanal Hoca geliyor. Güzel, bu reklam iyi. Çünkü ilham aldıkları reklam güzel olduğu için bunu sevdim. Sevdiklerimden biri buydu. Bir tek mesela bu tarz işlerde ben şey zannediyordum eskiden. Mesela sponsor Nike ya. Reklamı atıyorum, Nike çekiyor zannediyordum. Sonradan öğrendim ki mesela bu Ahmetspor'un büyük ihtimal o bölgedeki, belki Diyarbakır'daki bir ajans, belki İstanbul, Ankara'dan giden biri olabilir. Onlar çekiyor, onlar takıma sunuyor filan. Şu mesela bence reklam hatası bak.
Senin markan Nike. Şurada Lotto logosu var kocaman ve Ahmet Spor logosu. Tamam, çocukta Ahmet Spor logosu var da yani senin forman artık Nike. Hani bu ince nüanslar çok çok önemli. Atıyorum ben olsaydım, ajanstan birisi ya da takımın şeyinden, derdim kardeşim şu görüntünün ne işi var burada? Çocukta kocaman Lotto var, o bizim eski sponsorumuz. Hikaye anlamında da aman aman bir hikaye yok işte. Hep neredeyse tüm Türkiye'deki takımlar klasik, çocuklar top oynuyor, forma giyiyor, oradan gidiyordu. Dil olarak işte o coğrafya şu aralar sapsarı, zaten güzel görünüyor. Kültürle de harmanlayınca güzel bir şey olmuş. Hani özellikle taraftarıysan gaza gelip heyecanlanırsın. Güzel reklamlardan biri buydu. Bu Ahmet Spor'un reklamı. Galatasaray'a gelelim. Galatasaray'ın da bu sene ne de iplikle göğüs sponsoru Puma olmuş. Bu arada ben futbolu uzun süredir takip etmiyorum. Yani şu an umurumda değil. Hele Türkiye'deki futbol zaten karman çorman. Geçen gün gördüm yine kavga gürültü. Gerçekten zevksiz bir halde. Bilenler bile rugby belgeseli çektikten sonra rugby'ye sardım. Vallahi dünyanın en izlenilisi, en zevkli sporlarından biri. Tavsiye ederim. Bizim kültürümüze çok uzak. Bizde pek yaygın değil ama hiç durmuyor. Yani NBA kadar zevkli. Aslında tam bizim coğrafyaya uygun bir spormuş ama tutmamış. Neden bilmiyorum. Galatasaray'da da şimdi kulüpler büyük olunca çalışılan ajanslar, çekilen reklamlar daha büyük oluyor. Beklenti de büyük oluyor. Bütçe ne kadar büyük bilinmiyor. Galatasaray'da da bir demir ocağı üzerinden gitmişler. Sonra işte takımlar büyük olunca birazdan aynısını Fenerbahçe'de de göreceğiz. Anlı tarihin, şanlı tarihin, sen varsın filan. Klasik böyle geçmişle övünme üzerinden gitmiş takımlar. Galatasaray'da da biraz öyle. Biliyorsun. Bu çekimler render mı, stüdyo çekimi mi bilmiyorum. Bunlar çok güzel, cap canlı. Bu forma bir meydan okuma. Forma üzerinden gitmiş. Metin var burada. O yüzden de dinletmiyorum telif yemesin diye. Çekim anlamında da şu demir çekimleri, stok görüntüler var işte. Yanardağ. Sonra taraftar stok görüntüleri. Sonra Puma. Bak mesela burada da şu tarz çekimlerde bak mesela adam Puma logosunu tutuyor ya. Ya bunu maskla şu formaya match cut yap. Gerçekten çok etkili bak. Şu an çık çık efektle geçiyor. Bence güzel olmamış. Mesela şuradan böyle masklansaydı. Sonra az önce Ahmet Spor'un logoda dedim. Şurada böyle tam logo oradan olsa, açılsa çok etkiliyor. Gerçekten izleyen müşteriyi de etkiliyor. Bu tarz işlerde amacımız zaten müşteriyi etkilemek. Bu çekimler hemen hemen bütün reklamlarda göreceğiz. Zaten bunlar stüdyo çekimi yani. En ünlü o sezonki futbolcuları kimse ve birkaç modelle stüdyoya davet edilir futbolcular, formalar giydirilir. Artık satış için fotoğraflar çekilir. Şurada güzel bir de artık render mı diyeyim buna. Puma'nın logosu da Puma olduğu için aslanla yapmışlar. Sonra da asaletinle kükre diye bir hashtag. Yani bunda da zaten hani her takım her sene mükemmel iş çıkarmalı mı formada? Öyle bir beklenti zaten yok. Bunda da hani Galatasaray olması gereken standart bir reklam olmuş. Sanırım geçen sene Puma yoktu Galatasaray'da. İlk işbirliği olduğu için de böyle bir reklam olmuş. Belki reklamı burada Puma da çekilmiş olabilir Galatasaray yerine. Galatasaray'dan sonra huzurlarınızda diyor. Benim normalde en sevdiğim, normalde çok büyük beklenti, tıklayınca beklenti beklediğim ama hayal kırıklığına uğradığım bir reklam. Antalyaspor'un forma tanıtım reklamı. Antalya'da bir zamanlar ben de Antalya'da yaşıyordum. Orası işgal altına girmeden önce bildiğiniz gibi Ruslar ve Ukraynalılar gelince biz Türkler artık yaşayamaz olduk Antalya'da. Şimdi Antalyaspor'da yörük üzerinden gitmiş bu halılardaki Türk desenleri var ya, bu zaten sanırım hangi ya Londra Olimpiyatlarındaydı ya daha sonrasında bu Les Benjamin var ya, Les Benjamin diyoruz Türkiye'de ama artık ufaktan Fransızcam var, hemen bilmişlik yapabilirim. Le Benjamin mi diyeyim artık, ne diyeyim? Artık kendileri nasıl söylüyor. Türkiye'de Les Benjamin diye biliniyor ama o markadaki o Benjamin tasarlamıştı bir kısımlarını. O da bu Türk simgelerini kullanmıştı. Ben de çok seviyorum. Şu an zaten birçok ülke kendi tasarımlarında kullandığı için Antalyaspor'da da bu yörük
şeyini yapmışlar böyle yörük çadırı üzerinden. Sanırım Antalyaspor Regnum bir ara bunun sahibiydi, değişimi ne oldu? Şurada göğüs reklamı yok. Bu arada konudan bağımsız Adidas özellikle olimpiyatlarda çok dikkatimi çekti. Burada da böyle sanırım logo değişikliğine gitti. Bu tam üçgen ve öküz gibi kocaman böyle formalarda şey görüyorum. Antalya'da da onu kullanmış. Adidas yazısını bu tarz ürünlerde galiba çıkardı. Sadece logosu var. Hani Nike gibi yaptı galiba. Şimdi bu reklamda da reklam çok güzel başlıyor. Bu arada açamıyorum teliften dolayı ama böyle teke zortlatması mı diyor. Anlayanlar bilir. Erkan Oğur Yazı Tura filminde çok güzel yapmıştı. Böyle o ses var. Onu kullanmışlar ama o sesi hak edecek bir kurgu yok burada. Bu reklam daha çok photoshoot üzerinden videoya çekilmiş yani. Şöyle bakalım. Bak bu falan çok güzel mesela. Çadırın üzerine çok iyi ışıklandırmışlar. Ama işte klasik model olan iki kız, bir tane de sonlarda erkek var. Formayı giymiş, dümdüz kameraya bakıyor. Fotoğraf çeker gibi. Yani hiç çok dehşet bir şey bekliyordum ben ilk görünce. Sonra baktım dümdüz. Mesela giydir, şunlara giydir ya. Zaten formayı satın alacaklar da bu kişiler. Ortadaki model değil. Burada da yine belki bunun çekimini de böyle izlerken şeyi anlıyorsunuz. Para harcanmış mı, harcanmamış mı? Bu mesela orta sınıf bir ajans işi. Antalya'daki ajanslardan birisi yapmış olabilir. Ki orta sınıftan kastım ajansı küçümseme anlamında demiyorum. Ne kadar ne para verirsen o kadar sonuç çıkar ortaya. Yalan yok bu tarz işlerde. Bir de sizden ricam, ben bu videoyu şu yapanlar da izliyorsa, ya gözünüzü seveyim, sekanslarınızı 25 kare açın. Bak otomatik 50 kare diyor ya, birçok YouTuber'da klip yapan kişilerde görüyorum. Sekans ayarını bilmiyorlar. Şöyle görüntü yaylana geliyor ya, 50 kare diyor. Bu sekansları tamam 50 kare çekin, slow motion'ınızı yapacaksanız yapın da sekansı 25 açın. Gözünüzü seveyim, çok kötü oluyor böyle. Çok şey duruyor böyle, eskiden bir ara televizyonları HD'ler yeni çıktığında millete kilitlediler ya. Oradaki sorunlu gibi duruyor ya, çok garip. Gelelim bunda da. Sadece kamera zoom in zoom out yapıyor genel olarak. Fotoğraf pozları vermişler. Kameralar donuyor. Şurada böyle netlik falan gidiyor. Normalde bence buradan çok güzel bir iş çıkabilirmiş. Mesela Brandon Lee'nin bu şeyi vardı. Bu bilmeyenler buna bir baksın. Brandon Lee'nin Moğolistan'da çektiği şöyle bir reklam vardı. Demin nasıl dedim mesela Katar Dünya Kupası'ndaki reklamı örnek almışlar belli. Hiç yoktan yani hedefin ve öykündüğün çok kaliteli bir şey olunca senin yaptığın standardı bile biraz kaliteli oluyor. Bunda da böyle mesela madem böyle yörüklük yapacağız, bence dünyada bugüne kadar yapılmış en zirve işlerden birisi bu. Brandon Lee'nin bu videosu, tamam mı? Yörüklerle ilgili bir şey çekecekseniz açın bunu, tekrar izleyin. Daha ötesi şu an gelmedi. Yani şöyle bir şeyler, hani gir Antalya'ya yap bir şeyler, onlarca dayı var, şey var. Yapılır yani bunlar. Ama dediğim gibi belki hani şirket ne verdi, takım ne verdi, ya biz o kadar istemiyoruz dediyse zaten çekenler ne yapsın? Benim tabii burada eleştirilerim asla çeken, emek veren arkadaşlara değil. Aksine ne konuşuldu, ne anlaşıldı. Şurada da mesela çocuk böyle duruyor, dümdüz kameraya bakıyor ve bayık gözlerle. Güzel değil ya. Çok güzel iş çıkarmış. Antalya beni üzdü. Bir de Antalya'nın onca güzelliği var, şey var. Sanırım bu da hani büyük bütçesi yok. Ya formayı tanıtalım geçelim dedi yönetimdekiler falan. Böyle çok yaratıcı bir şey çıkmamış. Ama formanın genel şu desenini sevdim. Gerçi ben şu deseni her şeye koysan sevdiğim bir desen olduğu için o yüzden hoşuma gitti. Ama genel o ruhu alamadım. Şimdi sonra şuraya gelelim. Bu da Adana Demir'in reklamı. Yani reklamların ana şeyi, çıkış noktası genelde o bölgenin şeyiyle hemen hemen hepsi onu yapmış. Galatasaray, Fener falan yapamaz onu. Çünkü hem Türkiye'ye mal olmuş hem de İstanbul'un artık kültürel bir kodu kalmadığı için. Adana, bu da güzel. İşte klasik Adana'ya gidek mi şarkısı çalıyor. Ondan sonra futbolcuları var. Siyahi. Böyle 2001 miydi? Kola Turka reklamındaki böyle Cem Yılmaz'ın yüzyıllarca esprisini yaptığı, işte Amerikalılar Türkiye olsa nasıl olur bir espri tekniğidir o da. Onlardan birisi işte bu siyahi kardeşimiz, futbolcu abimiz de şey olmuş, artık Adanalılaşmış. 3 dürüm çek, bilmem ne çek, onları söylüyor. Bunlar her zaman Türkiye'de çalışan espri kodları. Süper bir şey gibi. Bize 3 dürüm falan.
O da hemen geliyor diyor. Şurada güzel tatlı bir yaratıcılık olmuş. Tam ben geldiğinde de onu düşündüm. Dedim dürüm yerine formalar varsa güzeldir. Bunu ajans da sever, takım da sever bence. Çıkış noktası, bunu sevdim. Satılabilir bir taktik. Ki zaten Adana dışında bunu da kolay kolay bir şehre yazamazsın. Gayet güzel olmuş. Bu ne ya? Açıyorlar. Oh, this is a new Adana jersey. Gayet iyi. Sonra da zaten şuradan bir geçiş yaptıktan sonra stüdyodaki çekimlere bağla gitsin. Ki onlar girmemiş. Burada yapmış. Bu da en sevdiğim reklamlardan birisi oldu. Çok güzel. Tertemiz. Joma markasının. Sonra da yine ufak bir oyun. İşte Bedri Usta hesabınız ödendi diyor. Kulüp başkanlığını da koyuyorlar. Tamamdır. Bu Adana'nınki de sevdiğim formalardan biriydi. Bu arada algoritma bozuldu baksana. Formalar gelip duruyor. Sonra bir DNA meselesi diyor. Bu Fenerbahçe'nin. Dediğim gibi büyük takımlardan beklentiler de büyük olduğu için Galatasaray'ınki, Fener'inki aman aman çıkmadı. Bu sene Puma da Fener'le anlaşmış. Sanırım geçen sene yine yoktu. Yanlışım varsa yorumlarda düzeltin. Bu arada hani belki şey düşünebilirsiniz, lan futbol takip etmiyorsun, gelmişsin bize forma reklamlarını niye inceliyorsun diye. Yani şöyle söyleyeyim, bizim işimiz birçok ilgilenmediğin alan olabiliyor ve onunla ilgili sana çekim geliyor. Diyor ki adam, ne bileyim eskrim çekimi yapacağız. Ekip lazım. Kurya'da eskrimle ilgili ne bileyim paralimpik olimpiyatları var şimdi. Ne bileyim Beko'nun birçok sponsor olduğu engelli yüzme sporcuları var. Onların reklamını çekeceksin. O zaman profesyonel bir yüzücü ya da yüzmeyi takip eden biri olmana gerek yok. Bu da onun gibi. Futbolu takip etmiyorum ama sonuçta bu işler bize gelen işler ve ekibinde bulunabileceğin işler. O yüzden incelemekte fayda var. Başında da demiştim ya, piyasada ne dönüyor, ne yapılıyor. O yüzden de öyle bir soru işareti varsa da cevabını vermiş olayım. O yüzden hani Fenerbahçe geçen sene Puma mıymış değil miymiş çok da umurumda değil. Bilgim yok yani. Ki takılacak bir durum değil. Puma daha çok masa başı bir iş yapmış. Animasyon üzerinden gitmiş. Burada da dediğim gibi Galatasaray'daki gibi aynı taktik uygulanmış. Çünkü Türk takımları son yıllarda bayağı başarısız. Yani Türkiye'deki şampiyonluklar falan başarı sayılmaz. Avrupa'da hiçbir başarısı yok hiçbirinin. O yüzden sığınacakları tek yerde geçmiş doğal olarak. Burada da yine işte Papaz'ın çayırında başladı etti. Bu arada ustalarımızdan Abdullah Oğuz, Zafer'in Rengi diye güzel bir iş çekti. Fenerbahçe'nin tarihiyle ilişkili güzel bir film. Vaktiniz olursa izleyin yani. Şey olarak da güzeldi. Hem set kullanımı, sanat kullanımı, mekan kullanımı güzeldi. Hoşuma gitti. Tavsiye ederim yani. Devam edelim. Bu masa başı. İşte bu teyze vardı, hatırlıyorum bunu. Volkan falan. Devam edelim. Sonra Mourinho'yu koymuşlar. Hep tamamen animasyon. Sonra şurada bir fotoğraf çekimlerinden almışlar zaten onu. Buraya bağlamışlar. Yani Fener'inki de çok aman aman bir reklam değildi bence. Sonra Fener'den sonra Batman Petrol'e geldim. Batman Petrol, ben ufak takımların reklamları daha samimi buldum. Bak yalan yok. Çünkü onlar için de, takım için de, belki oradaki ajans için de, eğer dediğim gibi İstanbul'dan şuradan buradan gelmiyorsa, ya bir nevi şey gibi yani, bir futbolcu ne bileyim Galatasaray Fener maçında kendisini gösterir ya da belki Avrupa'da oynuyor rakibe karşı, onun gibi. Burada da rafineri miydi? Petrol rafinerilerinin orada çekmişler, ışığı kurmuşlar. Burada da güzel Batman futbolcularla ekip geliyor. Petrolden, Türkiye petrollerinden mühendisler. Onlar üzerinden forma yani ve çok büyüklerin düşünülmemiş, sadece forma tanıtımına odaklı. Gücümüzü, ruhumuzu oradan alıyoruz diye. Büyük ihtimal tam böyle akşam üzeri şöyle bir çekim yaptılar. Sonra da hava kararınca da ışıklarla böyle bir çekim yaptılar. Bunun sebebi şey de olabilir. Çekim yapanlara Türkiye bürokrasisi şeyi vereyim. Yani belki mühendisler çalışıyor ediyor, gündüz çekemedik. Futbolcuların antrenmanı var filan. Bu tarz çekimler biraz da şey oluyor yani, siz yerine göre değişiyor tabii bu da. Sen büyük şeyler hayal ediyorsun, işte çekim yapacağın güzel şey, ama ajansın ya da şirketin öyle bir vakti yok ya da umurunda değil. Bir an önce çekilsin bitsin derdinde oldukları için büyük ihtimal bu çeken kardeşlerimiz de yani akşama doğru gittiler, futbolcuları beklediler, hazırlandılar. Geldi futbolcular, işte şu çekim yapıldı, daha sonra da hava karardı, şu çekimler yapıldı, bitti yani. Çok büyük şansları olmuyor. Ona rağmen güzel, temiz bir iş çıkarmışlar. Burada yine dediğim gibi şu forma hariç Adidas logoyu büyütmüş. O bilgiyi de vereyim. Bu da Batman Petrolspor'un formasıydı. Kaçıncı ligde
oynuyor. Bilmiyorum yazıyor mu burada. Sonra EMS Yapı Sivasspor var. Hummel markasını 2 ya da 3 yerde gördüm. En çok sponsor olanlardan biri de Hummel olmuş belli. Sivasspor da yine biraz stüdyo çekimi gibi ilerlemişler. Dediğim gibi bu genel bir şey oldu son yıllarda da işte. Atatürk imzası, Atatürk'ün sözleri işte. Sivas Kongresi'ndeki atamızın sözü. Ama yani bunları formalara koymak etmek çok şey mi? Tabii tartışılır artık. Ülke o kadar böyle politize oldu ki her alanda. Futbola da sirayet ediyor. Şöyle bir geçiş. Bak burada güzel bir geçiş yapmış kamera. Aşağı iniyor. Siyaha düştü. Sonra yine siyahtan açıldı ve Türkiye Kupası almış belli. Genelde ışık oyunu üzerinden gitmişler. Çok az sesini açayım mı? Telif yesem de. Şunlar gayet güzel efektler. Biraz geri alayım. Şu efektler zaten ister template kullanın, ister After'da kendiniz yapın. Zaten efektli güzel. Sanırım şurada da artık kongrenin yapıldığı yer mi, belediye binası mı, tarihi bir yer var. Sivas'ı hiç bilmiyorum. Sonra statta çekimler. Stat'taki çekimler de güzel de rahat oluyor. Şu da güzel olmuş. Işığı böyle biraz fazla kaçırsalar da Sivas Kangalı'yla. Şuradan kamerayla çıkış var. Bunun çekimler de bayağı temiz olmuş. Şuraya bakalım, geçiş mi var orada? Şöyle. Hoşumuza gidiyor geçişler, biliyorsunuz. Geçişler her zaman satar. Topu yukarı vurdu. Bak direkt oradan whip geçiş oluyor ya, böyle hızlıca efekt. Şöyle kare kare izleyelim bakalım. Topu vurdu. 1, 2, 3, 4. Şurada geçiş başladı. Devam ediyoruz. Diğer çekim de buradan başlıyor. İniyor top. Çok güzel ha. Görmek istediğimiz şeyler bunlar. Şurada da şu topu da güzel böyle yeşil perdenin önünde döndürün. Zaten artık Instagram'da, TikTok'ta falan görüyorsunuzdur. Döndürdün. Bak top burada döndü. Nereden itibaren? Bak şurada gerçek top. Bak bu hala yeşil perdedeki top. Şurada gerçek topa döndü. Görüyorsunuz değil mi? Bak yeşil perde renginden belli oluyor zaten. Gerçek topa döndü. Yine burada da çocuk teması var. Çocuklar üzerinden. Bunu ilk biz çocukken Fanatik'in bir reklamı vardı. Sergen Yalçın şeyle oynuyordu. Salça şeyle. Bulursam belki koyarım. O reklamdan da beri hep futbol. Neyse şu geçişi bir daha izleyelim. Hoşumuza gitti çünkü. Topu aldı, vurdu. Topu gördük. Böyle geçişler satar. Yapın yani. Sivasspor 67. Bu şekilde. Dediğim gibi stat çekimleri en güzel, en rahat olanları. Gap geniş. Dilediğin kadar çek. Yeter ki futbolcuların süresinde bir sıkıntı olmasın. Let's play diyor. Sanırım Hummel'ın sloganı. Eskişehir'in, bu da Hummel sponsorlarından. Eskişehir farklılık olarak müşteri kitlesine zaten bütün hepsi kadınları ekliyor. Bu arada bu CRS Spor Türkiye eklemiş ama official mı değil mi bilmiyorum. Eğer official'ıysa gözünüzü seveyim şunu yükseltin. Bu ne? 2024 yılında 480 izliyoruz. Eskişehir kalitesine yakışmamış. Zaten bu formayla Twitter'da falan reklamları yapmışlardı. Bunda da yine bak bu template'ler falan Envato'da ya da hazır sitelerde görürseniz hep işinize yarar. Bu senenin modalarından birisi o. Çat 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 şey efekti, fotoğraf efekti. Bakalım burada var mı efekt? Güzel. Hem taraftar sesi hem ses efektleri. Az önceki efekte benzer şey. Hemen burada da bir geçiş var mı bayraktan? Sanırım şurada da güzel bir basit ufak bir geçiş var bayraktan. Bakalım. Bizden kaçmaz. Şurada mask yapıyorsun. Geri gelelim. Tam şurada geliyor bayrak. Bayrağı kaldırdığımızda
futbolcuların olduğu sahneye bağladık. Burada da yine aynı staddayız. Az önceki çekime benzer çekimler var Sivasspor'un. Sanırım bak bu şu an akıl yürütüyorum. İkisi de Hamal'ın ya firma olarak. Belki aynı ajans çekiyorsa birbirine benzer reklamlar olabilir. Çünkü template'i bile aynı Sivasspor'la. Bunda da dediğim gibi daha çok ikinci bir ürün olduğu için kadın mankenlerle, modellerle çok çalışmışlar. Benim fikrim bu. Eğer çalışan eden bilen varsa yazsın. Bence Sivas'la bu Eskişehir'in sponsoru aynı olduğu için çeken ajansla aynı olabilir gibi geldi. Bana reklamın tarzı çok benziyor. Sonra devam edelim bakalım. Göztepe'ye. Göztepe'nin reklamını sevdim. Bunda da çünkü senaryo var. Burada da bak dediğim şey var. Gözünüzü seveyim, şu sekansları 25 kare açın. 50 karede çekiminizi yapın. Slow'unuzu verirseniz dert değil. Akıtmayın şöyle yağ gibi. Buradaki reklamda da bu rooftopper'lar olur ya, böyle çatıdan zıplayan eden. Yamakasi filmi vardı, benim gibi yaşlılar hatırlar. Zıplıyor ediyor. Reklamın sonunda sürpriz bir isim var, onu göreceğiz. Maskelilerden biri o. Staddalar. Stada gece giriyorlar. Yani teknik kalite anlamında aman aman bir reklam değil. Yani biraz para yatırılsa çok kalite bir reklam çıkarmış. Fikri güzel çünkü. Mesela şu tarz kompozisyonlar görüyor. Bak bu güzel. Şöyle mi? Şurada elektrik panosu açık kalmış. Eleman giriyor. Şurada sandalye. Şurada kablolar filan. Bunlar şeye bağlı. Nasıl anlatayım? Yapacağınız çekime bağlı. Bunlara siz de dikkat edin. Çünkü her zaman istediğiniz o paralı iş gelmeyebiliyor ama ufak detaylara dikkat edin. Benim de böyle çok iş aldığım ajanslardan oldu. Pataküte, benim deyimimle pataküte çektiğimiz çok iş oldu. Yapacak bir şey yok ama yine de bir dikkat edin. Biraz zoom dolun, bir şey yapın. Şöyle biraz amatörleştiriyor açıkçası işi. Yoksa kötü bir iş değil, dediğim gibi. Güzel düşünmüşler. Aslında gözlerinden ünlü abimiz tanınıyor da sonunda göreceğiz. Gayet güzel olmuş. Geldiler. Umbro'nun bu da. Umbro da bayağıdır Türkiye'de yoktu ya. Bu İngiliz firması. Severim. Benim ilk kramponum Umbro'ydu. Formayı aldılar. Bu geçiş de güzel olmuş gayet. Dediğim gibi ister istemez bizim işimiz görsel bir iş olduğu için her şey paraya yansıyor. Mesela biraz ucuz duruyor forma. Yunusoğlu falan filan. Deminkilerde nasıldı? Canavar gibi. Rıza Kocaoğlu'ymuş onlardan birisi. O da fena bir Göztepe taraftarı. O yüzden belki rica ettiler. O da kırmadı. Ya da kulüple bir bağı var. Umbro. Böyle bir reklam. Bunu dediğim gibi biraz böyle para yatırılsa tertemiz bir reklam çıkarmış. Sevdiğim reklamlardan biri de bu. Çıkış şekli, sonucu falan güzel. Normalde en başlara koysam da sonlarda kalmış. Bursaspor'un reklamı var. Bu abimizin adını unuttum ya. Neydi? Bir bakalım şurada yazıyor mu? Hep sesini duyduğumuz birisi. Ona seslendirmişler. Burada da kısmen stüdyo çekimi diyorum ben bunlara. Onun gibi biraz oradan ilerlemişler. Arkada tabii sesi açamıyorum. Yani kulübün marşıyla. Buradaki çekimler, renkler de aman aman değil. Yine böyle orta bütçeli bir iş anladığım kadarıyla. Mesela o Galatasaray'da falan nasıldı çekimler? Cam gibi. Bunda o şey yok. Yeni bir araba daha geldi şehrimiz için diyor. Şurada güzel bir efekt var. Match cut dediğimiz, artık yeşilde ya da düz duvarda da yürütebilirsiniz. Biraz daha güzel yürüse ve biraz da şey görse, çok az kafa boşluğu falan olsa güzel olurmuş. Bu yürüyen kardeşimiz de şey olsaymış, göbeği falan böyle içeri çekerek yürüseymiş güzel olurmuş. Şeyler çok güzel işte, o formaların tam geçişi.
aynı yerden kaç forma var orada? Geldi modelimiz. Şimdi buradan yürüyor. Birinci forma, ikinci forma. Yine ilk formaya döndü sanırım. Gitti. Bir forma daha. Biraz arka plan sanki şey yapmış, kapatmış gibi, biraz daha ayrılabilirdi. Çok böyle dikkat. Tam anlaşılmıyor forma ama zaten futbolcularda gördük. Rapçi kardeşimizin şarkısını söylüyor ve şehri görüyoruz. Bunda da sistem yine şehir üzerinden logo ve stüdyo çekimi gibi oluyor. Bu arada ben çocukluğumdan beri hatırlıyorum, hep Bursaspor'da Puma var. Puma da benim sevdiğim firmalardan biri. Logosunu falan çok seviyorum. Bursaspor kaçıncı ligde onu da bilmiyorum hala. Şu an bir Google'a yazıp bulabilirim ama hala bilmemek istiyorum. Bursa'nın reklamı da buydu. Bunda da şey olabilir bu arada. Şu an bir fikir daha yürüteyim. Belki atıyorum. Artık çoğu takımın kendi sosyal medya ekibi, çekim ekibi olduğu için bunu da belki o içeriden birisi yapıyor olabilir. Çünkü bir arkadaşım da şeydeydi. Trabzon'un sosyal medya işlerini falan yapıyordu. Bir reklam vardı, bayağı tutmuştu. O çocuklu reklam temalarından. Güzeldi bayağı. Onu çekmişlerdi. Kulüp içi çekimdi. Şöyle Bursaspor'unkini de kapatalım. Sonra Samsunspor'a geldim. Samsunspor'da şöyle bu da senaryo olarak satılabilir güzel bir senaryo. Eskiyle yeni. Bu tarz takımlarda da şey çok, demin Bursaspor'da olsun, işte Samsunspor'da geçmişte başarılı takımlar. Bursaspor'un şampiyonluğu var ama şu an artık birçok sebepten dolayı bir başarıları olmayınca ister istemez yakın geçmiş ya da en baştaki güçlerinden, tarihlerinden, destanlarından faydalanacaklar. Burada da öyle bir yol izlenmiş belli. Böyle siyah beyazlı dönemler mi artık, TRT'li dönemlerde Samsunspor çok başarılıymış. Samsunlular yazsın alta. Oradan bir giriş var. Öyle başlıyor reklamımız. Eski futbolcularla yeni futbolcuları da böyle birleştirip formaları tanıtmışlar. Bu da güzel çalışan bir sistem. İzleyelim. Yine sesi açıp kapatayım. Geldik buraya. Sonra antrenman sahasındayız. Burada da çekimler. Yine Hummel. Bunlardan anladığım kadarıyla eski futbolcuları. Sonra gizemli birisi daha geliyor. Şu Mehmet Nas'ı hatırlıyorum isim olarak. Güzel futbol çekimleri var. Ve Serkan Aykut geliyor. O da gizemli kişiymiş. Ve golünü attı. Şöyle bir çekim. Bunda da yine kulüp içi de olabilir yapılan iş. Böyle müthiş bir prodüksiyon yok ama gayet takıma satılabilir bir iş. Hummel'ın. Mesela deminki Hummel reklamı Eskişehirspor'la onun kalitesi yok. Belki bunu aynı ajans çekmemiş olabilir ki onu da ben ortaya attım. O mudur değil midir diye. Bu da kısmen senaryosu çalışan bir reklam. Sonra Çaykur Rize'nin reklamına gelelim. Çaykur Rize'nin de reklamı tam böyle televizyon kalitesi olabilecekken olmamış reklamlardan birisi. Yine dış ses var, güzel. İşte hep şehir teması işlendiği için burada da çay üzerinden gidiyor. Yine ilk Diyarbakır reklamında dediğim gibi mesela forma tanıtımı yapıyorsun. Şunlara da dikkat etmen lazım. Yani büyük ihtimal bunlar oradayken gittiler çektiler. Mesela Uspa giymiş falan. Bunlar belki izleyen ya da takım için umurunda değil. Belki sen de izlesen umurunda olmayacak ama şunlara dikkat edin. Şu ablaya varsa bir kıyafet getirin ya da değiştirsin. Hepsi beyaz giysin. Ucuzlaştırıyor reklamı. Anlatabildim mi? Sonra yine unutmadan sekanslarınızı 25 kare açın. Burada da yine 50 kare akıyor. Şöyle geliyorlar. Çaykur Rize formasıyla. Bu şekilde bakıyorlar. Son böyle pek shot öncesi böyle bir reklam. Bu da dediğim gibi orta seviye bir reklam.
Çok böyle uğraşmayalım, şöyle yapalım deyip geçirilmiş. Çaykur Rize'nin geçelim. Ben böyle daha derinlere daldım. İdman Ocağı diye bir takım buldum. Biraz böyle 2 dakikalık belgesel vari. Sanırım Trabzon tarafından bir takım bu. Türkiye'de 9 abonesi, 13 görüntülenmesi var. 14.'yü ben yapıyorum. bir geçmişi var. Abimiz var. Çocuğa geçmişi anlatıyor, ediyor. Yeni sezon formaları da çocuk uyuyor. Rüyadayız. Büyüdü ve Diadora sevdiğim firmalardandı. Bir uyandı. İdman Hoca. Bunu şey olarak çok sevdim mesela. Ufak bir kulüpsün. Birisi düşünmüş. Demiş ki biz de tanıtım yapalım edelim mi? Oturmuş çekmişler yapmışlar yani. Belki bir arkadaşları bir tanıdıkları vardı. O şekilde yapmışlardır. Mesela şurada yazmışlar. Tasarım detayları, özel çekimler, sahada stüdyoda gerçekleşen ekleyici çekimlere formaların görselliğini görün demişler. TK Kreatif Ajans. Onu da bunlar yapmış zaten. Normalde anladığım kadarıyla zaten o bölgede çekim yapan, genelde bu işler öyle olur. O bölgede çekim yapan ajanslar, işte video ile uğraşanlar yapar. Sonra Turgut Alp Spor Kulübü'nü buldum. Burada da yine stüdyo çekimlerine benzer çekimler var. Bunlar da Diadora. Bunda da yine 50 kare açılmış bir sekanstan böyle akan görüntü izliyoruz. Taktım ben buna. Burada da güzel yani stüdyo çekimleri. Zaten ışığı güzel, şeyi güzel. Hem fotoğraf çekimi yaparken video çekimini de bitirelim tarzında bir reklam. Sonra kadın voleybol takımının bir forma tanıtımını gördüm. Bunda Mare Reklam Ajansı o bölgeden çekmiş. Burada da yeşilde zaten saçlardan falan belli oluyor böyle. Yeşilin önünde top attırmışlar, top şey yapmışlar. Sonra antrenmanda biraz çekmişler. Şöyle uyguna, belki sevabına çekilmiş bir reklam bu da. Güzel ama böyle uğraşmışlar sonuçta bir reklam için. Şimdi de sonra gelelim, bu kadar anlattık ettik. Dünya standardında, dünyada neler dönüyor? Bir Real Madrid'in reklamına bakalım. Bunlar da Home Kit diyor bu formaya. Dediğim gibi Adidas'ın logosu bu sene bu oldu, belli artık. Üçgen. Koskoca Real Madrid'in reklamı da aman aman değil. Benden söylemesi. Kalp atışları var. Oyuncular var. Bu şekilde. Real Madrid bunu paylaşmış. Ama Barcelona'nınki biraz böyle belgesel tadında ve güzeldi. Ronaldinho ile açılıyor. Yine eski görüntüler falan. Şöyle sesi de biraz kısayım, telif yemeyeyim. Burada da gördüğün şu top olayı da Instagram'da kesin denk gelmişsinizdir. Kameranın önüne güzel bir setup yapılıyor. Çık 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 dönüyor top. O şekilde çekilebilir. Sonra az önce anlattığım o green'de de çekip yapabilirsiniz. Çocuğa geldi, zaten kesme var orada. Ronaldinho'nun imzasını falan gösteriyor. Devam edelim. Burada da böyle İspanya'nın zeytinliği. Zeytin. Aynı top üzerinden gitmiş bunda da. Bu ablamız tasarımı yapan mı acaba? Bu da kadın takımı. Yine şehir üzerinden stok görüntüler falan. Öyle gidiyor. Bu şekilde. New Kit dedi. Burada Nike hiç umursanmamış. Yani reklamı, formayı aman aman göstermemiş. Bu da yani Barcelona ile Real Madrid'in reklamı, gördüğün gibi. Demin ne dedik? Turgutlu Spor mu? Yani onun bile aman aman bir farkı yok. Çünkü aşırı ciddiye alınan bir alan olmasa da her sezon başı artık reklamı çekilen bir iş. Forma tanıtımları. Onlardan birisi de buydu. Hepsini bitirdikten sonra aklıma geldi. Ya dedim bakayım Real Madrid, Barcelona ne yapmış? Diğer işte Milan'ıdır, Juventus'udur falan, onlara da bakasım gelmedi, Paris Saint-Germain'e falan. Çünkü bu kaliteyi görünce dedim ki olay bu. Genelde zaten çünkü büyük takım da olsa genelde bakıyorlar, ha şu böyle yapmış, böyle yapmış diye. Bizim ülkedeki en çok çalışan sistem de şu oluyor, işte gördük Ahmetspor'da, Trabzonspor'un önceki reklamlarında vesaire en çok çalışan, işe yarayan sistem de şu. Bir çocuk teması üzerinden, işte futbola meraklı çocuk üzerinden
olay ilerliyor. Sonra formaları görüyoruz. Modellerin üzerinde, işte futbolcuların üzerinde falan. O şekilde gidiyor. Genelde ben zaten daha çok işin arka planını bildiğim için, buna benzer işler yaptığım için teknik boyutuna şey yaptım. Zaten çeken emekler kardeşlerimizin hepsini de anlıyorum. İşte ne kadar bütçe o kadar iyi iş çıkıyor. O bir gerçek. Ne derseniz deyin yani. Hem ne masada ne de sahada, çekimde şey çıkmıyor yani. Olağanüstü şeyler çıkmıyor. Tabii herkes elinden gelen en güzel şekilde çekmeye çalışıyor ama iyi ekipmanla, sen şimdi bir Alexa ile çekmek var, bir de elindeki Sony S2 ile çekmek var yani, illaki fark edecek. İşte güzel color'ını, VFX'ini, montajını, ses tasarımını özellikle yaptırmak var ya da ne bulursam pataküte yapmak var. Hepsi de kaliteyi belli eden şeyler. Benim favorilerim genelde senaryolu giden reklamlar oldu. Şu en iyisidir diyebileceğim yok ama büyük takımlar hiç aman uğraşmamış, onu diyebilirim. Küçük takımların reklamı, işleri daha ciddiye almaları daha çok hoşuma gitti. Benim 2024-2025 forma tanıtım reklamlarında radarıma takılan bunlardı. Benim görmediğim, sizlerin gördüğü varsa siz de yazabilirsiniz. Son olarak uzun olduğu için onu koymadım ama Trabzonspor 6 dakikalık bir reklam yapmış. Belgesel tadında, o da çok hoşuma gitti. Böyle bulursanız onu da izleyin. Yazınca çıkıyor zaten. 6 dakika olduğu için video çok uzun olmasın dedim. O da böyle bayağı prodüksiyonlu, böyle ülkeler arası gezilmiş, edilmiş. Böyle tam böyle duyguya hitap edebilecek bir reklam yapmış ama forma tanıtımı olmadığı için onu koymak istemedim. Genel olarak hani kulüplerde de böyle bir şey var. Belki siz ne bileyim küçük bir şehirde yaşayan videografırsınız. Böyle bir ekmek kapısı da var yani, bilginiz olsun. Orada iş kovalayan birilerisiniz. O bölgenin gidersiniz ya da belki çok sevdalısınız, takımınıza gider. Böyle babanızın hayrına bir şey tanıtım yapabilirsiniz. Böyle bir ışık olsun, fikir versin size. Benim şeylerim bunlardı. İyi anlamda da eleştirilerimi yaptım. Şöyle olsa böyle olur, böyle olsa daha güzel olur diye. Hem klişeleri hem de nasıl olabileceğini de dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Buraya kadar sabırla izlediğin için teşekkür ederim. Bu seriyi ben çok seviyorum. Yapmaya da devam edeceğim. Önerim varsa, reklam olur, klip olur, film sahnesi olur, bana yorumlarda yazabilirsin. İnceleyelim bakalım. Ufkumuzu açsın yeter ki. Şimdilik benden bu kadar. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Instagram'dan, TikTok'tan da dersler için Premiere, CapCut, After Effects dersleri için de takip etmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine çok çok iyi bak.